Merhaba teraziler, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu Eylül ayında görünmeyenler dünyasında çok şey olacak sizin için. Çünkü Güneş 12 evinizde ilerliyor. Bu da dış aksiyondan çok içsel temizlik, ruhsal inziva, farkındalık, bırakma ve arınma zamanı olduğunu gösteriyor. Gökyüzü sizi dış dünyaya değil içsel sessizliğe davet ediyor. Üstelik Uranüs İkizler Burcu'nda duran konumda inanışlarınız, bakış açınız ve yaşam felsefeniz bambaşka bir boyuta geçebilir. Bu arada Çeykodasınız efendim. Eylül ayı giriş enerjilerine şöyle bir bakalım istiyorum öncelikle. Güneş Başak Burcu'nda 12. evinizde dediğim gibi bu yerleşimle birlikte bir dönem kapanıyor. Enerjiniz içe dönüyor. Geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal temizlik, inziva, terapi, bilinçaltı çalışmaları için çok uygun bir zaman ancak görünmeyen alanda işler karışık olabilir. Düşmanlıklar, kıskançlıklar ya da perde arkası olaylar ortaya çıkabilir. Ay ise Yay burcunda ve ay düğümleriyle kare açıda zihinsel düzeyde yoğunluk yaşanabilir. Kardeşler, yakın çevre, eğitim, iletişim konularında duygusal baskılar, karar karmaşaları olabilir. Eski düşünme kalıplarınızla yeni yönünüz arasında içsel bir gerilim hissedebilirsiniz. Ani çıkışlardan kaçının, iç sesinizi duymak için alan yaratın. Merkür ise Aslan Burcu'nda retro Kiron'la üçgen açıda geleceğe dair fikirler, sosyal çevre, projeler gündemde olacak. Arkadaşlık ilişkilerini, geçmişten gelen kırgınlıkları çözme zamanı. Kiron'un şifalandırıcı açısıyla ilişkilerdeki özdeğer yaralarını fark edebilir ve bunları dönüştürebilirsiniz. Belki de bir dost sizin kendi sesinizi duymanıza yardım edebilir. Mars ise Terazi burcunda, Yengeç burcundaki Jüpiter'le de kare açıda. Mars yükseleninizde cesaret, hareket, mücadele, fiziksel enerji artıyor. Ancak Jüpiter'le yaptığı kare özellikle kariyer alanında bazı krizlere işaret ediyor. Fazla sorumluluk almak, kendini aşırı zorlamak, yetememe hissi bu dönemde olabilir, geçici bir his. Öfkeyi yapıcı olarak kullanın, ego savaşlarından uzak durun, dengede kalmaya çalışın lütfen. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda retro harekette, ilişkilerde büyük bir içsel test döneminden bahsediyor. Satürn retrosu geçmiş ilişkilerin etkisini ortaya çıkarabilir. Sınır koyma beceriniz gelişiyor. Neptün retrosu hayal kırıklığı yaratan ilişkileri daha net görmenize sağlıyor. Gerçek sevgiyle illüzyonlar arasındaki farkı öğreniyorsunuz. Romantizm gerçeği yadsımak değildir, hakikati sevmektir. Uranüs ikizlerde duran pozisyonda, uzun bir zihin devrimi kapıda, eğitim, yolculuklar, inanç sistemleri, akademik planlar, hukuki süreçler alanında ani farkındalıklar ve yön değişimleri olabilir. Düşünce yapınızı sarsan, özgürleştiren olaylar yaşanabilir. Gerçek özgürlük zihinsel zincirleri kırmaktadır. Gökyüzünde de harika bir uçurtma açı kalıbı var. Kuzey ay düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney ay düğümü arasında kadersel bir arınma sürecindesiniz. Güney ay düğümü 12. evde geçmiş travmalarla, karmalarla yüzleşme, ruhsal yükleri bırakma dönemi olduğunu gösteriyor. Kuzey ay düğümü ise 6. evde hizmet, şifa, gündelik düzeni yapılandırma gibi sizi geleceğe taşıyacak. Lilith ise 2. evde değersizlik duygusu, maddi korkularla yüzleşmeniz de gerekebilir. Jüpiter 10. evde doğru yolda ilerlerseniz kariyerde ilahi bir destek var efendim. Plüto ise Kova burcunda Uranüs ile üçgen açıda yaratıcılığınızı, aşka bakışınızı, yaşamdan keyif alma biçiminizi kökten dönüştürüyorsunuz. Uranüs'le olan bu destekleyici açı sizi düşünce kalıplarınızı esnetmeye ve daha özgür yaşama yönlendiriyor. Özellikle çocuklar, hobiler veya aşkla ilgili alanlarda ruhsal bir uyanış mümkün. Çünkü sevgi dönüştüren bir güçtür.
Bu ay boyunca içe çekilip ruhunuzu dinleyin. Dış dünyada değil, çözüm içeride. Fiziksel enerjinizi dikkatli kullanın. Mars sizi harekete geçiriyor ama öfkeye de neden olabilir. İlişkilerde illüzyonlardan arının. Gerçek sevgiyi arıyorsanız önce kendinize şefkat gösterin. Eğitim, inanç, vizyon değişebilir. Esnek düşünün, direnç göstermeyin. Kariyerde ruhsal uyumu yakalayın. Sadece başarı değil, anlam da çok önemli. Kadersel bağlantılara açık olun. Her karşılaşmada bir aynadır. Eylül ayı giriş enerjilerimiz bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi astrolojik gündemdeyiz. Sevgili teraziler, Eylül'ün ilk yarısı sizin için içe dönük, ruhsal ve aynı zamanda şifalandırıcı bir dönem. Bilinçaltınızda birikenlerle yüzleşiyor, gözgelerinizle tanışıyor ve belki de ilk kez kendinize bu kadar dürüst oluyorsunuz. 5 Eylül'de Mars'ın Jüpiter'le yaptığı kare açı özellikle kariyer hayatınızla kişisel inançlarınız arasında bir gerilim yaratabilir. Üzerinizde otorite baskısı hissedebilir ya da bulunduğunuz toplumsal rolü sorgulayabilirsiniz. Hedeflerinizle iç dünyanız arasında bir uyumsuzluk varsa artık bu durum sizi rahatsız etmeye başlar. Ani tepkilerden ve fevri kararlardan da uzak durun. Aynı gün Aslan Burcu'ndaki Merkür'ün retro Uranüs'e yaptığı kare açı, sosyal çevre, arkadaşlıklar ya da geleceğe dair projelerde ani bir gelişme yaşatabilir. Bir arkadaşınızla ilgili şaşırtıcı bir haber alabilirsiniz ya da bir ekip çalışmasında fikir ayrılığı doğabilir. Geçmişten gelen bir sosyal mesele sizi yeniden düşündürebilir. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşen ay tutulması sizin çalışma koşullarınız, sağlığınız, günlük yaşam düzeniniz ve hizmet alanlarınızı aydınlatıyor. Bir düzen sona erebilir, bir iş ilişkisi bitebilir ya da artık hizmet etmek istemediğiniz bir sistemden çıkabilirsiniz. Bu tutulma bedeninize, ruhunuza ve yaşam dengenize iyi bakmanız gerektiğini vurguluyor. İhmal ettiğiniz bir sağlık konusu da görünür hale gelebilir. Dikkatli olun. 13 Eylül'de Güneş'le Merkür'ün Başak Burcu'nda kavuşumu var. Bilinçaltı farkındalıklarınızı arttırıyor. Bu kavuşum Güney Ay düğümüyle aynı hizada olduğu için geçmişe dair bir sır, bir pişmanlık ya da bastırılmış bir duygu gündeme gelebilir. Meditasyon, rüyalar, sezgiler bu günlerde çok güçlü olur. İçsel olarak kendinize ben neyi affedemedim diye sormak için çok uygun bir gün. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni ve uçurtma açı kalıbı ise size ruhsal bir yükseliş şansı sunuyor. İçsel dönüşümünüzü iş hayatınıza ya da ilişkilerinize yansıtmak istiyorsanız evren bu konuda size kapı açıyor. Psikolojik çalışmalar, maneviyat, ruhsal temizlikler için çok destekleyici bir gökyüzü. 16 Eylül'de Ay ve Jüpiter kavuşuyor. Sosyal çevre, gelecek hedefleri ve hayaller alanında size bir şans getiriyor. Belki uzun süredir beklediğiniz bir destek geliyor ya da dostlardan moral buluyorsunuz. Bu etki geleceğe umutla bakmanızı sağlayacaktır. 18 Eylül'de Merkür sizin burcunuza geçiyor. Zihniniz keskinleşiyor. Kendinizi daha iyi ifade ediyorsunuz. Fakat bu geçişin hemen ardından retro Satürn ve retro Neptün'le yapacağı karşıtlık sağlığınız, günlük iş düzeniniz ya da işle ilgili belirsizlikleri önünüze koyabilir. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Netleşmeden adım atmayın. Sevgili teraziler, bu dönem sizin için bir iç temizliği zamanı. Ruhunuzun tozlarını alıyor, bilinçaltınızı aydınlatıyorsunuz ve kendi içinizdeki bilgeliği hatırlıyorsunuz. Ne kadar az ses olursa içinizden gelen sesi o kadar net duyarsınız. Eylül ayının ikinci yarısında gökyüzü bu dönem sizin burcunuzun tam ortasında parlıyor. Hem Güneş hem Merkür burcunuzdan geçiyor. Mars da çok yakın zamanda burcunuzdan ayrılıyor. Yani sahne sizsiniz.
Kararlarınız, duruşunuz, iletişim tarzınız bugünlerde hem sizi hem çevrenizi etkiliyor. 19 Eylül'de oluşan 2 tane uçurtma açı kalıbı var. Sizi hayat yolunuzla ilgili kadersel farkındalıklara yönlendiriyor. İlk uçurtma sizi ruhsal olarak büyüme, içsel dönüşüm ve bilinçaltınızla yüzleşmeye davet ederken sezgileriniz çok güçlü olacak ama aynı zamanda bazı yüzleşmeler sizi içsel anlamda da yorabilir. İkinci uçurtma ise doğrudan sizin Merkür'ünüzü yani zihinsel gücünüzü merkeze alıyor. Uranüs, Plüto ve Neptünle birlikte oluşan bu yapı düşünce kalıplarınızı dönüştürme zamanı geldiğini söylüyor. Kalıplaşmış fikirler artık size hizmet etmiyor. Yine aynı gün oluşan bir yot açı kalıbı var. Tanrı'nın parmağı da deniyor biliyorsunuz. Burcunuzda yer alan Mars'ı odak noktası yapıyor. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu bu parmak kader açısı sizi ilişkiler, para ve sorumluluklar arasında kalmaya zorlayabilir. Ben mi biz mi sorusu yine önünüzde duruyor. Hem özgür olmak hem güvenmek kolay değil ama içgüdüleriniz bu sefer daha net olacak. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var. 29 derecede sizin bilinçaltı evinizde yaşanıyor bu tutulma. Farkında olmadan bastırdığınız korkuları, pişmanlıkları ya da geçmişe ait duygusal yükleri su yüzüne çıkarabilir. Yine aynı şekilde gizli düşmanlarınızı da birdenbire ortaya dökebilir. Retro Satürn ve Neptün'le yapılan karşıtlıklar özellikle sağlık, ruh hali ve iş hayatında dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Uykular, rüyalar ve sezgiler bu dönem daha güçlü çalışabilir. 22 Eylül'de Güneş'in sizin burcunuzda geçişiyle birlikte sahne ışıkları üzerinize çevriliyor. Kendinizi ifade etmek, görünür olmak, yeni başlangıçlar yapmak zamanı başlıyor. Fakat hemen ardından Güneş'in retro Satürn ve Neptün'le karşıt açılar kurması bu yeni başlangıçlara biraz temkinli yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle iş ortamında veya sağlıkla ilgili konularda gerçekleri görmek şart. Aynı gün Mars Akrep Burcu'na geçiyor ve odağınızı finansal meselelere yöneltiyor. Gelir gider dengesi, maddi kaynaklar, alacak verecek meseleleri gündeme geliyor. Harcamalar artabilir ama bu süreç aynı zamanda gelir arttırıcı stratejiler de geliştirebileceğiniz bir dönem. 23 Eylül'de oluşan yeni bir uçurtma açı kalıbı daha var. Bu kez Güneş'i odak noktası yapıyor. Yani sizi Uranüs, Plüto ve Neptün'le birlikte kurulan bu güçlü yapı size hayat amacınızla ilgili çok önemli bir vizyon açabilir. Yalnızca ne düşündüğünüz değil, nasıl düşündüğünüz de değişecek. Hayata yaklaşımınız, ilişkilerdeki tutumunuz ve hatta fiziksel görünümünüz bile bu farkındalıkla değişebilir. Yine aynı gün gerçekleşen bir yot açı kalıbı var. Tanrı'nın parmağı maddi meselelerde bazı kritik kararlar almanızı gerektirebilir. Uranüs ve Neptün'ün Mars'a yaptığı bu açı gelir kaynaklarınızla hayalleriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini söylüyor. Belki de hayalini kurduğunuz yaşam tarzı şu anki kazanç yapınızla uyuşmuyor. Bu bir uyarı, yeniden yapılandırmak mümkün. 24 Eylül'de Mars ile Plüto arasında oluşan bir kare açı var. Sert bir açı. Para ile güç arasında bir gerilim yaratabilir. Bir yatırım, bir borç ya da bir ortak kaynak söz konusu. Ne olursa olsun kontrol savaşına dönüşmemeli. Bu dönemde manipülatif kişilerden uzak durun. 29 Eylül'de Güneş ve Ay karesi var. Kariyer ile ev hayatı arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Aile ile ilgili sorumluluklar ve iş hayatındaki hedefler çatışabilir. Aynı gün gerçekleşen Jüpiter-Merkür karesi fazla iyimser kararlar almanıza neden olabilir. Yani sözleşmelere, anlaşmalara ya da büyük maddi adımlara temkinli yaklaşın. Neyse ki Uranüs, Neptün ve Plüto arasında destekleyici açılar bu dönemde sezgilerinizi, ruhsal gelişiminizi ve uzun vadeli planlarınızı destekliyor. Değişim zorlayıcı olsa da büyümeyi beraberinde getiriyor.
Sevgili teraziler, Eylül ayında gökyüzü sizi hem ruhsal hem fiziksel anlamda bir dönüşüme çağırıyor. Eski benliğinizle vedalaşırken yepyeni bir siz doğmak üzere. Bu dönemde attığınız her adım önümüzdeki 6 ay boyunca sizi şekillendirecek. Cesaretle ve farkındalıkla ilerleyin lütfen. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.